Evreni düşünün. Galaksiler arasında süzülen, sonra bir anda tek bir elektrona yakınlaştıran bir kamera gibi aklımızı sonsuza dek büyüleyen bir sahne. Aklımıza gelen ilk soru şu: eğer bir parçacığın minik bir iç monoloğu varsa, yani kendi kendine konuşabiliyorsa, bu neye benzerdi? Ve asıl kritik nokta, bilinç dediğimiz şey evrenin en temel dokusuna mı işlenmiş, yoksa yalnızca yeterince karmaşık beyinlerde mi kıvılcımlanan bir süreç? Bu soruları yanıtlamak için panpsişizmden, yani bilincin her şeyde bulunduğu görüşünden entegre bilgi kuramına, fizik, felsefe, nörobilim üçgeninde alevlenen tartışmalara kadar uzanacağız. Yüzeyde kalmak yok. Nedenselliği, zamanın okunu, kuantumun esrarını ve beyin ağlarının ışıl ışıl koreografisini tek bir anlatıda birleştirerek derine dalacağız. İlk adım bilinç kavramına net bir çerçeve kazandırmak. Bilinç, deneyim yaşama kapasitesidir. Var olduğunun farkına varma halidir. Fakat bu yalın tanım bile onu zamanla ayrılmaz biçimde bağlı kılar. Tıpkı bir film şeridindeki karelerin tek tek hiçbir anlam taşımayıp akmaya başladıklarında hikaye oluşturması gibi, bilinç de durağan değil, akış halinde var olur. İşleyişindeki nedensellik, yani olay A'dan olay B'ye geçiş süreci, sinaptik yangınlarla hayat bulur. Beyindeki 86 milyar nöron her saniye trilyonlarca sinyal ateşler. Akış durduğunda bilinç de durma tuşuna basılmış gibi söner. Bu noktada panpsişizm devreye girer ve şöyle der: örneğin bir protondan bir papağana kadar her şey bilince sahiptir. Motivasyonu basittir. Bilinç bambaşka bir şeyse nereden gelir? Ne var ki bu iddia bilinci içkin özellik diye etiketler. İçkin özellik bir sistemin zaman dışı kimlik kartıdır. Protonun elektrik yükü gibi salı günleri artıp çarşamba günleri azalmayan, değişmeyen bir nitelik. Oysa bilinç tam da zamana bel bağlar. Bu çatışmayı görmek için 4 basit önermeyi arka arkaya koymak yeterlidir. Bilinç nedensel bir süreçtir. Zaman olmadan bilinç olamaz. İçkin özellikler zamandan bağımsızdır. Parçacıklar nedensel ağlarda yaşar, yani zamanla etkileşir. Panpsişizm parçacık bilinci içkindir der. Bu dörtlüden çıkan sonuç açık. Bilinç içkin olamaz. Dolayısıyla panpsişizm kendi içinde çelişir. Bir çıkış yolu mikro hissiyat fikri öne sürülür. Elektronun bilinci insan bilinci kadar karmaşık değildir. Hatta an kavramı bile farklıdır. Ne var ki hissiyat değişim demektir. Değişim zaman ister. Zaman dışına konan hissiyat tanımsız bir çerçevenin ötesine geçemez. Peki sahnede başka hangi bilinç modelleri var? 4 büyük akım öne çıkıyor. Burada GNV teorisi, Global Nöronal Çalışma Alanı, bilinci bilgilerin beyinde yayına girdiği anda ortaya çıkan küresel bir yayın olarak görür. Tıpkı açık radyo kanalında tüm istasyonların aynı melodiyi duyması gibi. Entegre bilgi kuramı ise bilinç düzeyini phi adlı bir değere bağlar. Bir sistemin iç nedensel entegrasyonu ne kadar yüksekse bilinç seviyesi de o kadar artar. Orchestrated Objective Reduction, OR teorisi de kuantum süreçlerinin beyin mikrotübüllerinde orkestra şefi rolü oynadığını iddia eder. Kuantum dekoheransının sıcak beyinde hayatta kalıp kalamayacağı ise hala tartışmalıdır. Ortaya çıkan fizikalizm ise karmaşıklık eşiği aşılınca yeni yasaların doğacağını söyler. Akışkanlık nasıl tek tek su moleküllerinde değil de topluca ortaya çıkıyorsa, bilinç de karmaşık bağlantı desenlerinde belirebilir. Bu modeller birbirinden kopuk değildir. Entegre bilgi kuramının fi'sini ölçmek yine nedensellik akışına bağımlıdır. Zaman durursa fi de sıfırlanır. GNV'nin küresel yayını ortaya çıkan kavramıyla üst üste biner. Bilgi yeterince paylaşıldığında beyin seviyesinde yeni bir düzen doğar. Orkor kuantum köken iddiasıyla panpsişizme bir parça yakın gibi gözükse de bilinç yine süreç temelli kalır. İçkin bir damga haline gelmez. Karmaşık fikirleri sadeleştirmek için popüler analojiler işimizi kolaylaştırır. Karmaşık modlar eklenince yaşam belirtileri gözlenir. Akıllı bir ev sisteminde tüm ampuller birbirine bağlı olsa da merkezi hap kapalıysa ev bilinçli değildir. A entegrasyonu yoksa bilinç sinyali de yoktur. Çoklu evreninde her olasılık ayrı evrende gerçekleşir. Ancak donmuş karelerden oluşan bir evrende kimse deneyim yaşayamaz. Çünkü süreç akmaz. Daha da derine inmek üzere zaman ontolojisine bakalım. Prezentizm yalnızca şimdi gerçektir derken, blok evren görüşü tüm anların eşit varlığını savunur.
Eğer ikinci doğruysa süreç hissi nasıl doğar? Belki de bilinç blok evreni kayan bir pencereyle okuyan bir işletim sistemi gibidir. Kendini modelleme eşiği teorisi ise sistemin kendi iç durumlarını bir adım öngörebildiği anda öznelliğin kapısını araladığını söyler. Carl Friston'ın özgür enerji ilkesi bu minvalde yayınlar sunar. Kuantum bilgi yaklaşımı bilinçli gözlemcinin olasılıkları daralttığını öne sürer. Fakat Wigner'in arkadaşı deneyleri gözlemcinin özel değil, ilişkisel olduğunu hatırlatır. Tüm bu teorik manzaranın pratik ufukları geniş. Yapay genel zeka araştırmaları GNW veya IIT metriklerini çip üstü izleyerek fi ölçeri yanan robotlar tasarlamaya çalışıyor. Beyin bilgisayar arayüzleri bilinç entegrasyonunu arttırabilir mi sorusu nöroteknoloji dünyasında güncel. Kozmolojide ise erken evren plazmasının proto bilinç kıvılcımları taşıyıp taşımadığı merak konusu. Holografik prensip ve evrenin bilgi bütçesi yeni denklemler talep ediyor. Belki de bilinç evrenin kendini kendi üzerinden tekrar derlemesidir. İçkin değil, akmak zorunda olan kozmik bir yazılım güncellemesi. İçkin mi, süreç mi, kuantum mu? Bu sorulara yanıt ararken büyüleyici elektrondan insan beynine kadar uzanıyoruz. Şimdi sizce bilinç bir kod satırı mı yoksa koşmakta olan bir program mı? Düşüncelerinizi paylaşın. Belki cevaba hep birlikte bir adım daha yaklaşırız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.